Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber herkesin çok severek tükettiği mis gibi sıcacık mısır ekmeği yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 1 kilo GDO'suz mısır unu, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı şeker veya pekmez, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı zeytinyağı ya da çiçek yağı. Arkadaşlar bu arada hamurumuzu hazırlamaya başlamadan önce fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz. Alt üst ayarda ayarlıyoruz. Plastik yoğurma kabı kullanmayacağız. Sıcak su kullanacağımız için. Şimdi bütün malzemeleri ben tepsiye alacağım. Tüm malzemelerimizi içine koyalım. Unumuzu ekleyelim. Önce kuru malzemelerimizi koyalım. Kabartma tozumuz. Malzemelerin arasında tuz saymayı unuttum. Yani biz çok tuzlu sevmiyoruz ama yine çekim yaptığım için şöyle bir tatlı kaşığından biraz az tuz ekledim. Şimdi kuru malzemelerimizi arkadaşlar güzelce bir karıştıralım hepsini. Arkadaşlar unum, mısır unum, GDO'suz mısır. Şöyle yoğurdumuzu ilave edelim. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yarım su bardağı zeytinyağı. Ben uzun zamandır zeytinyağı kullanıyorum sadece yemeklerimde. Her damlası benim için çok önemli. Bir tatlı kaşığı da pekmez. Siz pekmeziniz yoksa bir tatlı kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. Ama ben mümkün olduğu kadar zaten şeker kullanmamaya çalışıyorum. Keklerimi yaparken de daha az, standartların daha altında şeker kullanıyorum. Ya bal kullanıyorum ya pekmez kullanıyorum veya evet, bütün malzemelerimizi şurada birkaç damla daha zeytinyağım kaldı. Onları da alayım. Çünkü zeytinlerin ne kadar zor toplandığını biliyorum. Her damlası altın değerinde. Zeytinyağının. Yani bana göre altın değerinde. Şimdi önce arkadaşlar şöyle yapalım. Bir bardak sıcak su arkadaşlar. Bakın sıcak su ilave ediyoruz. Ve öncelikle kaşıkla karıştırıyoruz. Daha sonra da elinizin dayanabildiği kadar sıcak suyla mısır unumuzu yoğuracağız. Bu işin püf noktası bu arkadaşlar. Sıcak suyla yoğuracağız. Ve sonuçta muhteşem bir lezzet olacak. Biz bayılarak, severek yiyoruz. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar, ne olur GDO'suyla oynanmış mısırlar tüketmeyin. Sebebini de açıklayayım size. Bir araştırma yapılmış. Bu deney yapılan minik canlılar var ya, bizim dostlarımız. Hamster mı? Evet, ya da fareler üzerinde diyelim. Maalesef mısırla, GDO'su oynanmış mısırla GDO'su oynanmış mısırla arkadaşlar. Of, elim yandı. Demek ki çok sıcak. Beslemişler ve üçüncü nesil kısır kalmış arkadaşlar. Yani bu ne demektir? GDO'suyla oynanmış ürünler insan sağlığına da zararlıdır demektir. O yüzden şimdi bakıyorum gencecik kızlar tüp bebek yapmak için uğraşıyorlar. Anlatabildim mi? Olayın vahametini.
Çok vahim arkadaşlar. Çok vahim. 20 yaşlarında, 25 yaşlarında kızlarımız tüp bebek yapmak için uğraşıyorlar. Hamurlarımı yoğururken hep içme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Yani klorsuz içme suyu kullanıyorum. Sıcak suyumuzu arkadaşlar yavaş yavaş ilave edeceğiz. Güzel bir hamur kıvamına gelene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Birazcık daha, çok sıvı olmayacak, çok katı da olmayacak. Bunu güzelce elimizi yakmayacak derecedeki sıcak suyla arkadaşlar yoğuruyoruz. Bu işin püf noktası bu sıcak su. İyice güzelce kıvam aldı. Gördüğünüz gibi kıvamı bu olacak. Ben Karadenizli değilim, Egeliyim. Ama mısır ekmeğine bayılıyorum. Bütün güzel lezzetlere bayılıyorum. Ve yapıyorum. Bu deneyimlerimi de sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet. Bence oldu, bakın. Çok sert değil. Çok cıvık da değil. Bence artık hamurumuz oldu. Bu tepsimizi yağlıyoruz güzelce. Tabanına da unla karıştırdığım mısır unu serpiyorum. Çıkarması kolay olsun. Çünkü fırın kağıdı kullanmadım. Güzelce unluyoruz. Keklerimde de bazen bunu yapıyorum. Tabanını eğer unlarsanız daha kolay çıkıyor. Gerçi artık bütün kalıplardan çok rahat çıkıyor. Evet. Ellerimizi ıslatarak şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, sıcak suyla ellerimizi ıslatarak fırın tepsimize yerleştirdik, şekil verdik. Sürekli bıçağımızı ıslatarak dilimledik. Siz isterseniz bunu kare kare yapabilirsiniz, baklava şeklinde yapabilirsiniz. Ama ben sunumu güzel olsun diye böyle dilim dilim yaptım. Ortasını da açtım. Neden? Çıkartırken kolaylık olsun, ucu parçalanmasın diye. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen benim uyguladığım bir şey. Şimdi arkadaşlar 190 ila 200 derece arasında fırınlarımızda, ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar pişecek ama tabii ki fırınınızın pişirme derecesi, pişirme kapasitesine göre değişebilir. Üzeri kızardığı zaman, üzeri kızaracak. Kızardığı zaman fırınınızın derecesini biraz düşürebilirsiniz 180'e. Ondan sonra bir 5 dakika daha pişirirsiniz. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Mısır ekmeğimiz 1 saatin sonunda hazır arkadaşlar. Fırından şimdi çıkardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Altı kızardı, üstü kızardı. Şimdi dilimleyip servise sunacağım. Şimdi fırın tepsimizden çıkarıyoruz. Hala çok sıcak. Gördüğünüz gibi bakın, hiçbir yapışıklığı yok. Hemen kolaylıkla çıktı. Üstü kızardı, yanları kızardı ve gayet güzel kalıbından çıktı. Biraz dinlenince daha da lezzetlenecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yazarsanız mutlaka yorumlarınıza geri döneriz. Eleştirileriniz olabilir, sorularınız olabilir. Severek cevaplarız.
Ve videolarımdan haberdar olabilmek için aşağıdaki zil butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.